Sevgili Kaya LC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Hatırlarsanız birkaç video öncesinde bir araç içi ısıtıcı yapmıştık. İşte bu videomuzun üzerine yoğun bir şekilde videolarımızın altına şu yorumlar gelmeye başladı. Abi bizim için bir ayak ısıtıcısı yapar mısın? Bir mont ısıtıcısı yapar mısın? Ya da eldiven içi ısıtıcı yapar mısın? Gibi talepler gelmeye başladı. Aslında bu konuyla ilgili kanalda daha önceden yayınlamış olduğumuz bir videomuz var. Fakat galiba eski bir video olduğundan birçok takipçimizin bu videodan haberi yok. Onun için bu soğuk kış günlerinde bizleri ısıtsın diye bu eski videomuzu yeniden çekmeye karar verdim ve bir ayak ısıtıcısı nasıl yapılır sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden hemen bu ayak ısıtıcımızın yapımına geçelim. Siz de bu videoda göstereceğim metotla bir mont ısıtıcısı, bir eldiven ısıtıcısı yapabilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Fakat ondan önce kanalımızın gelişimi açısından ufak bir sponsorluk reklamımız var. Reklamımızı izleyelim. Ondan sonra da ayak içi ısıtıcı nasıl yapılır onu görelim. JLC PCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız JLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. JLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin Gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde JLC PCB firmasına verebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz daha önceden yine kanalda yaptığımız bir ayak ısıtıcısı. Daha önceki ayak ısıtıcımız bu jack sayesinde lityum iyon pillerden yaptığımız şu görmüş olduğunuz 18650 pillerden yapmış olduğumuz bir pil ünitesi ve bu pil ünitesini şarj edebilmek için de bir şarj modülüyle çalışıyordu. Şimdi biz bu videoda maliyeti azaltmak açısından hem de daha gelişmiş, daha rahat bir kullanım açısından yapacağımız ayak ısıtıcısını USB'den beslemeli yapacağız ki siz de bu sayede ayak ısıtıcınızı herhangi bir powerbank'la çalıştırabileceksiniz. Powerbank'ınızı da istediğiniz herhangi bir USB çıkışlı cihazla şarj edip çok rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Bize bu iş için gördüğünüz gibi bir USB kablo lazım olacak arkadaşlar. Biraz uzun. Burada gördüğünüz bu film kimlik ve ehliyet kapladıkları PVC film arkadaşlar. Bu filmden yararlanacağız. Ki bu filmi herhangi bir kitapçıdan çok rahatlıkla alabilirsiniz ve ayak ısıtıcınızı bu filmle yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapmak istediğiniz ayağın numarasını ve kalıbını alabilmeniz için o numarada bir ayakkabı keçesi lazım olacak size. Eski bir ayakkabıdan söktüm ben bu keçeyi ve bu keçeyle kalıbımı alacağım. Ayak ısıtıcımızın yapımında kullanmak için de 1 metre kadar bu rezistans telinden kullanacağız arkadaşlar. Bakın bu rezistans telinin kalınlığını hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu mikrometremi açayım ve sıfırladıktan sonra hemen size bu rezistans telimin kalınlığını göstereyim. Gördüğünüz gibi 0.37 mm diyor arkadaşlar. 0.35 olur, 0.4 olur. Gördüğünüz gibi burada mesela 0.4'e yaklaştı biraz önce telimizin kalınlığı. 0.4 milimetrelik bir rezistans telinden 1 metre kadar bir ayak için lazım olacak arkadaşlar. 2 ayak için 2 metre lazım olacak. Bu rezistans telini de rahatlıkla bu ısıtma malzemeleri satan dükkanlarda bulabilirsiniz. UFO tamiri yapan, UFO malzemeleri satan ya da işte rezistanslı ısıtıcıların tamirlerini yapan dükkanlarda bu rezistans telini rahatlıkla bulabilirsiniz. Bakın makaranın üzerinde de yazıyormuş zaten 0.4 diye telimizin kalınlığı. İşte 0.4'lük bir telden 2 ayak için 2 metre lazım olacak. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen ayak ısıtıcımızın yapımına başlayalım. Bir keçeli kalem yardımıyla hemen bu keçe ile ayakkabımızın, daha doğrusu ısıtıcımızın kalıbını alıyoruz arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi bu şekilde kenarlarından çizdik. Birinci ayağımızın kalıbını hemen tersini döndürüyoruz. Çünkü iki ayak olacak. Gördüğünüz gibi bir sağ ayak, bir sol ayak için tersini döndürüyoruz. Hatta bunu da aynı yönde yapalım. Ve ayak ısıtıcımız için gerekli olan kalıpları çıkarmış olalım. Hemen makasla bu filmi keseceğiz arkadaşlar. Ayak kalıplarımıza göre makasımızı aldık ve filmi hemen kesmeye başlıyoruz. Fakat şimdi birazdan oraya geldiğimde göstereceğim size. Filmimizi bu şekilde kesiyoruz. Ve bakın şu noktaya geldiğimizde film bu şekilde yaprak halinde olduğu için arkadaşlar ısıtıcımızı arasına yapacağız. Dağılmasın diye sayfanın şu birleşim yerini ayırmıyoruz. Burayı ayırmadan hemen şu şekilde çıktık. Tekrar buradan makasımızla giriyoruz. O birleşim noktasını en son keseceğiz. Isıtıcımızı yaptıktan sonra. Evet, birinci kalıp hazır. Evet, gördüğünüz gibi ikinci kalıbımız da hazır arkadaşlar. Şimdi 1 metrelik rezistans tellerimizi hazırlayalım ve hemen ısıtıcımızın rezistansını döşeyelim. Şimdi hemen bir parça bant yardımıyla rezistansımızı bu gördüğünüz ayak içi ısıtıcımızla döşeyeceğiz. Bu döşeme işlemini yaparken enine döşemeler yapıyoruz arkadaşlar. Boyuna yaparsanız eğer döşemelerinizi, rezistans döşemelerinizi çok çabuk bir şekilde rezistans teliniz kırılacaktır. Onun için enine döşemeler yapmayı tercih ediyoruz. Bu şekilde. Bir rezistans telimizi filmimizin üzerine döşedik. Birazcık ben hesapsız davrandığım için topuk kısmına daha fazla rezistans döşemiş olduk. Siz biraz daha hesaplı yapıp ayak ucunuz daha çok üşüyeceği için rezistansın yoğun kısmını ayak ucunuza toplayabilirsiniz ki bu taraf daha fazla rezistans sayesinde daha fazla ısınsın. Bu taraf daha az ısınsın ama tabii yine de siz bilirsiniz. Eğer topuklarınız daha çok üşüyorsa topuk kısmına rezistansın kıvrımlarını daha fazla yoğunlaştırabilirsiniz. Bu işlemi yaparken izolabant harcamaya korkmayın arkadaşlar. İzolabant zaten filmin arasında kalacak ve birazdan göreceksiniz ısı sayesinde eriyip
filmimizin arasında kaynaşacak. Özellikle şu rezistansın çıkış noktalarına biraz yoğun bir şekilde bantlama, kuvvetli bir şekilde bantlama yapın. Çünkü rezistans telleri birbirine yaklaşıp kısa devre yapmasın arkadaşlar. Döşeme işlemi esnasında da buna dikkat edin. Çok yakından geçip birbirine kısa devre yapmasının önüne geçmelisiniz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Daha sonra hemen filmimizi bu şekilde kapatıyoruz ve hazırladığımız bu filmi laminasyon makinesinden dikkatli bir şekilde rezistansın kısa devre olmasına müsaade etmeden geçiriyoruz. Filmimiz laminasyon makinesinden geçtikten sonra daha şeffaf bir hal alıyor. Fakat buradaki telimiz biraz kaymış. Onun için hemen bu teli şöyle bir pense yardımıyla birazcık düzelteceğiz ki bakın burada birbirine yaklaşmış. Bu kısımda kısa devre olmasın arkadaşlar. Şu şekilde birazcık o aradan uzaklaştıracağız. Gördüğünüz gibi. Hemen bu kısmı bu şekilde uzaklaştırdıktan sonra bu filmle ilgili işlemimiz tamam. Şimdi bağlantılarını yapacağız. Artık burayı kesebilirsiniz. Nasıl olsa laminasyon makinesinden geçtikten sonra filmimiz birleşti ve bu kısma artık ihtiyaç kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı kestik ve tamamen bir ayakkabı kalıbı şeklinde rezistansımız, yani ayak ısıtıcımızın ana unsuru hazır. Şimdi geldi sıra hazırladığımız bu ayak ısıtıcımıza USB kablosunu takmaya. Bakın USB kablosunun içerisinde 4 adet kablo var. Kırmızı, siyah ve yeşil beyaz. Kırmızı artı, siyah eksi, yeşil ve beyaz da data kablolarıdır arkadaşlar. Data kablolarıyla işimiz olmadığı için data kablolarını kesiyorum ve kırmızı siyah kablomuzu bırakıyorum. İkisinin de ucunu birazcık açtıktan sonra bu şekilde. Öncelikle bir tanesini, şunları bir önce dengeleyelim, eşit olsun uzunlukları. Hatta şu biraz şuradan keselim şöyle. Evet, şimdi bir tanesini, artı olanı mesela şu kısma bağlayacağım ki 5 volt verdiğimizde çektiği akımı ölçebilelim diye öbürünü bağlamıyorum arkadaşlar. Bunu bağladım. Bunu bu şekilde bırakmayacağız tabii. Bunu şu kablo yüzüklerinden, bakın şöyle kablo yüzüklerinden elektronikçilerde bulabilirsiniz. Kablo yüzüklerinden geçirip daha sonra bir keski yardımıyla sıkacağım arkadaşlar. Çünkü rezistans teline lehim tutturamazsınız arkadaşlar. Lehimleyelim deseniz rezistans teli lehim tutmaz. Onun için bir keski yardımıyla bu şekilde yapıp fazlalığını da kesiyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bu kısmı bağlamayacağım. Bu kısmı bağlamamamın nedeni çektiği akımı ve gücünü hesaplayabilmek istemem arkadaşlar. Onun için bu şekilde bir bırakacağım. Öncelikle şu güç kaynağımı bir sizin de görebileceğiniz pozisyonda bir ayarlamak istiyorum. Evet, şimdi güç kaynağımı ayarladıktan sonra bakın güç kaynağımın hemen artı ve eksi problarını buraya bağlıyorum. Öncelikle bir voltajına bakalım. Evet, şu an gördüğünüz gibi 5 voltta arkadaşlar. Artı ve eksisini bağlamadan önce şunu yapalım. Termometremizin sensörünü bir bantlayalım şu rezistansımız üzerine ve sıcaklığını gözlemleyebilelim. Şu an gördüğünüz gibi ortam sıcaklığı 15 derece arkadaşlar. İç sıcaklık.
şu flaster yardımıyla hemen rezistansımın üzerine bantlıyorum termometremin sensörünü. Evet, 18 santigrat dereceye yükseldi ama o biraz elimin ısısından yükseldi galiba arkadaşlar. Şu anda voltaj vermediğimiz için yükselmesi mümkün değil. Şöyle elimi dokunmadan iyi bir şekilde yapıştırayım. Neyse, gördüğünüz gibi şu an 18 derece gösteriyor. İç sıcaklık arkadaşlar belki biraz önce daha soğuk bir yüzeye dokunduğu için soğuk gösteriyor olabilir. 5 voltta hemen artı probumu da bağlayacağım ve gözlemleyelim. Bakın hemen 590 miliamper gibi bir akım çekmeye başladı rezistansımız ve sıcaklığı gözlemleyelim. 19 derece oldu gördüğünüz gibi. Bekliyoruz. ...20 derece oldu arkadaşlar. Evet, bu demek oluyor ki ayak ısıtıcımızın rezistansı ısınıyor ve gayet güzel bir şekilde ısıtıyor arkadaşlar. 21 derece oldu ve çektiği akım da gördüğünüz gibi 0.6 amper, yani 590 miliamper çekiyor arkadaşlar. Bu da şu demek, 5 voltta 5 watt bile çekmiyor, yani 5 watt bile güç harcamıyor. Onun için USB'den, yani bir powerbank'tan rahatlıkla yararlanabilirsiniz demek arkadaşlar ki yeni nesil telefonlar artık 2 amper 3 amper akımla şarj oluyorlar. Bizim powerbank'ımız rahatlıkla bizim bu ayak ısıtıcımızı beslemeye yetecektir. Hemen sanki bir ayak varmış gibi şöyle üzerine keçeyi koyalım ve şöyle elimizle de biraz basalım, şöyle ayak varmış gibi olsun. Çünkü ayakla birlikte sıcaklık biraz daha hızlı yükselecektir botun içerisinde arkadaşlar. Şu an tabi tabanda bir yalıtım olmadığı için belki onun etkisiyle 21 dereceye düştü ama hatta şöyle yapalım. Şunu biz alt kısma koyalım. Yalıtmış olalım yani tabandan, soğuk yüzeyden. Bunu ayakkabı içerisinde deneyelim arkadaşlar bence bitirdikten sonra. Gördüğünüz gibi tabandan yalıttıktan sonra 23 dereceye çıktı. Ayak ısıtıcımızın sıcaklığı. Ayak ısıtıcımız ayak içerisinde biraz daha yükseltecektir ve 23 derece bir ayağın üşümemesi için gayet güzel bir derece. 23 derecede inanın ayağınız üşümez arkadaşlar. Şimdi bir de powerbank'ımızı bağlayalım ve powerbank üzerinden ölçümlerimizi yapalım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi şu güç kaynağını hemen ayırıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir de powerbank'ımızdan ölçelim bakalım. Ne akım falan göreceğiz. Powerbank'ımızı bir açalım. Açtık ve direkt bağlayalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi yine bu ölçü aletinde de 580-590. Evet. 580 miliamper gördüğünüz gibi powerbank'ımızda çekiyor ve sıcaklığımızda gördüğünüz gibi 19 derece, 20 derece. Powerbank'tan beslenilerek de ayak ısıtıcımızın çalıştığını ve çektiği akımı doğrulamış olduk gördüğünüz gibi. Şimdi hemen şu bağlantısını yapalım. Bir de ayakta deneyelim. Yani ayakkabı içerisinde bakın 21 dereceye yükseldi. Ayakkabı içerisinde de kaç dereceyi göreceğiz. Powerbank'ımızda ayak ısıtıcımızdan bir de onu test edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ayak ısıtıcı kablosunu da ayak boşluğumuza denk gelecek şekilde silikonladık. Sensörümüzü buraya flaster bantla tutturduk. Şimdi bakalım ayakkabı içerisinde nasıl bir performans gösterecek. Hep beraber onu görelim.
Şu an keçemiz ayakkabının içinde ve termometremiz 18 derece gösteriyor. Hemen USB kablomu powerbank'ıma takıyorum ve ayakkabımı hemen şöyle güzelce giymeye çalışıyorum. Şimdi zaten ayakkabının iç ısısı bakın 20 dereceye yükseldi bile şimdiden. Ayakkabımı giyiyorum ve kaç derece olacak birlikte görelim. Şu an 21 derece oldu. Evet, ayakkabımı giydim. Powerbank'ım burada. Bakın şimdi eğer isterseniz powerbank'ınızı kabloyu biraz daha kısa tutup çorabınızın içine geçici bir süreliğine yerleştirebilirsiniz bu şekilde. Şöyle kablosunu falan da alıp güzelce, tabi biraz daha kibar bir powerbank olursa daha iyi olur. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda 25 derece oldu bile ayakkabının sıcaklığı, iç sıcaklığı. Bakın bekliyoruz. ...25 derece şu anda. 26 derece oldu. ...18 dereceden 26 dereceye çıkardı ayakkabımızın iç ısısını yaptığımız ayak ısıtıcımız. Biraz daha bekleyelim. Yavaş yavaş yükseliyor. Öyle birdenbire hızlı bir şekilde akım çekip tehlike arz etmesin diye, hem de powerbank'imizi çok çabuk deşarj etmesin diye biraz rezistans telimizi uzun tutarak yavaş yavaş ısınmasını sağladık. 27 derece oldu şu an gördüğünüz gibi. Evet, 27 derece bir ayak için gayet iyi bir sıcaklık arkadaşlar. Ki ortam sıcaklığını görmüştünüz. 18 dereceden 27 dereceye çıkardı. Ayağınız hiç üşümeden bu sıcaklıklarda, hatta 27 derecede ayağınız terleyebilir bile. İdeal sıcaklık 20 derecenin üzeri arkadaşlar, ayağın üşümemesi için. Gördüğünüz gibi şu an 27 derece ve muhtemelen 28-29 diye çıkacak. Bakalım, 28'i de görelim, ondan sonra kapatacağım. Çünkü video çok uzamaya başladı. Bekliyorum. Dediğim gibi USB kablosunu biraz kısa tutarak rahatlıkla çorabınızın içerisinde, powerbank'inizde ayak ısıtıcınızı kullanabilirsiniz. Şimdi bazısı diyecek ki bir powerbank diyor, bir powerbank diyor. Bunu anlasınlar diye yapıyorum arkadaşlar. Bazıları çünkü powerbank diye biliyor, bazıları powerbank diye biliyor. Türkçesi powerbank, İngilizcesi powerbank. Gördüğünüz gibi 28 derece oldu ayak sıcaklığım. Evet arkadaşlar, hep birlikte mükemmel derecede güzel bir ayak ısıtıcı yapmış olduk. Hemen tekrar çıkaralım arkadaşlar şu ayak ısıtıcımızı ve powerbank'imizin şarjı da az, gördüğünüz gibi tek çubuk gösteriyor arkadaşlar. Kameradan gözüküyor mu? Şu an tek çubuk gördüğünüz gibi ve şarjı azaldığı için muhtemelen bakın 28 derecede çok uzun gitmeyecektir. Ama bunu fullleyip kullanırsanız saatlerce kullanabileceğinizi düşünüyorum. Mesela 500 mAh civarı çektiğini düşünürsek 10 amperlik bir powerbank'te 20 saate yakın ayak ısıtıcınızı kullanabileceğiniz anlamına gelir bu. Onun için gayet güzel bir uygulama, gayet güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ben. Hemen şu ayak ısıtıcımızı da şuradan alalım. Tabii termometreyi ve ısı ölçen sensörü çıkaracaksınız, öyle kullanacaksınız arkadaşlar. Yani bu kadar bir karmaşa, bu kadar bir kablo kalabalığı olmayacak. Sadece bu kabloyla powerbank'inizi takıp ayak ısıtıcınızı güzel bir şekilde kullanmış olacaksınız. Evet sevgili Kaya ILC kanal takipçileri, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bugünkü videomuz da buraya kadar. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa
lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.